Dünya üzerinde farklı coğrafya ve tarihlerde yaşamış pek çok medeniyet bir zamanlar Atlas Okyanusu'nda Amerika ve Avrupa kıtaları arasında gelişmiş bir uygarlığa ev sahipliği yapan büyük bir kıtadan bahseder. Bu uygarlığın adı Atlantis'tir ve tarihin en gizemli uygarlıklarından biridir. Anlatılanlara göre Atlantis zamanının çok ilerisinde bir medeniyetti. O zamanlar meydana gelen büyük savaşlar, deprem, tsunami gibi doğal felaketler Atlantis'in batıp Atlas Okyanusu'na gömülmesine ve tarihten silinmesine neden olmuştu. Tabi bu yok oluş bir günde gerçekleşmemişti. Ard arda meydana gelen felaketlerle yüzlerce ve belki binlerce yıl içerisinde tamamen yok olmuştu. Günümüzde insanoğlu dünya tarihi hakkında çok fazla bilgiye sahip değildir. İnsanlar tarihte en fazla birkaç bin yıl öncesine kadar geriye gidebilmektedir. Atlantis'in varlığı bugün tam olarak kanıtlanmasa da dünyanın farklı yerlerinde bıraktığı izlerle bir zamanlar böyle bir uygarlığın var olduğu söylenebilir. Atlantis'in 12 kolonisi yersel enerji hatlarının kesiştiği 12 farklı nokta üzerine kurulmuştu. Bu 12 enerji noktası günümüze yakın bir tarihte keşfedilmiştir. Bu videoda Atlantis uygarlığının dünyanın farklı yerlerinde kurulduğu 12 enerji noktasının nerelerde bulunduğunu anlatacağım. Atlantis uygarlığının 12 kolonisinin olduğu 12 farklı enerji noktalarını anlatmaya başlamadan önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilir, bu ve benzeri videoların devamından haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. Dünyanın 12 farklı yerinde bulunan bu enerji noktalarına bir bütün olarak bakmaya çalışırsak belki Atlantis'i daha iyi anlayabiliriz. Enerji noktalarının bulundukları yerlerde kalan tarihi kalıntılar araştırmacılar tarafından tam olarak açıklanamamaktadır. Her biri farklı bir sır, farklı bir gizemi içerisinde barındırmaktadır. Birinci enerji noktası Atlas Okyanusu'na gömülen ana kıtada bulunmaktadır. Burası ana güç istasyonu olarak belirtilmiştir ve diğer bölgeler buraya bağlıdır. Atlantis uygarlığının merkezi bu batan kıtadır. Anlatılan efsanelerde, destanlarda, hikayelerde, yazılan tabletlerde meydana gelen felaketler ile sulara gömülen Atlantis'in ana enerji noktası burada bulunmaktadır. Mısır'daki Gize piramitlerini duymayan, görmeyen kalmamıştır. Bugün bile nasıl yapıldıkları tam olarak bilinmeyen ve anlaşılamayan bu piramitler Atlantis'in ikinci enerji noktasına ev sahipliği yapmaktadır. Burada bulunan büyük piramit Atlantis'in ikinci enerji noktasıdır. İngiltere'nin belki de en meşhur tarihi yapısı Stonehenge'dir. Stonehenge, büyük taşların bir araya getirilip dikilmesi sonucunda oluşmuş bir yapıdır. Tam olarak niçin ve neden yapıldığı bilinmemektedir. Atlantis'in 3. enerji noktası İngiltere'de bulunan Stonehenge'dir. Avrupalılar Amerika kıtasını keşfettiklerinde kıtada çeşitli yerli medeniyetleri yaşıyordu. Bu uygarlıkların en gelişmişlerinden biri İnka medeniyetiydi. İnkaların toprakları arasında Titicaca adında bir göl bulunmaktaydı. Günümüzde Peru ve Bolivya arasında kalan Titicaca Gölü Atlantis'in 4. enerji noktasıdır. Easter Adası, diğer adıyla Paskalya Adası, Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan küçük bir adadır. Ana kıtadan çok uzakta bulunan bu adada devasa Mayo devleri vardır. Bunlar volkanik kayalardan yapılmış dev heykellerdir ve bugün bile nasıl yapıldıkları gizemli bir sırdır. Atlantis'in 5. enerji noktası içlerinde bu gizemli heykelleri barındıran Paskalya Adası'dır. Güney Afrika'da bulunan Zimbabwe bir zamanlar var olmuş çok yüksek bir kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bu kültüre ait konik kuleler ve kavisli duvarlar bir zamanlar burada on binlerce insanın yaşadığını göstermektedir.
Zimbabwe'deki bu yapılar birçok tarihçi tarafından görmezden gelinmektedir ve ilk Afrikalıların bunları nasıl yaptıkları gizemli bir sırdır. Afrika ülkelerinin bugün bile dünya genelinden ne kadar geri olduklarını göz önünde bulundurursak bu gizem insanı biraz daha meraklandırır. Atlantis'in 6. enerji noktası Güney Afrika'da bulunan Zimbabwe'dir. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Ashoka sütunu adında bir yapı bulunmaktadır. 7,31 metre boyunda ve 7 ton ağırlığındaki bu sütunun uç kısmında antene benzer bir başlık vardır. Paslanmaz demir alaşımından yapılan bu sütunun nasıl olup da binlerce yıl boyunca paslanmadan kaldığı halen bilinmeyen gizemli bir sırdır. Yapılan araştırmalara göre bugünkü demir alaşımlarından çok daha kaliteli olduğu kabul edilmiştir. Atlantis'in 7. enerji noktası Yeni Delhi'de bulunan gizemli Ashoka sütunudur. 1985 yılında Japon bilim insanları tarafından Güney Çin Denizi'nin dibinde birileri tarafından yapılmış harabeler bulundu. Burası Yonaguni olarak adlandırılmaktadır ve hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. Okyanusun dibinde bulunan bu esrarengiz yapılar taşlar oyularak yapıldığı anlaşılmaktadır. Merdivenler doğal olamayacak kadar kusursuz yapılmıştır. Atlantis'in 8. enerji noktası suyun dibinde bulunan bu gizemli Yonaguni'dir. Avustralya kıtası Avrupalılar tarafından birkaç yüzyıl önce keşfedilmiştir. Avustralya'nın yerli halkı atalarının kıtaya 60 bin yıl önce geldiklerini iddia etmektedir. Ayrıca buranın yerlisi olmadıklarını, başka bir yerden geldiklerini söylemektedirler. Bu kıtanın büyük kısmı günümüzde verimsiz ve çöl olmasına karşılık binlerce yıl önce verimli ovalarla kaplı yeşil bir kıtaydı. Orta Avustralya'da Alice Springs'in civarında esrarengiz şeyler bulunmuştur. Arkeologlar Alice Springs'in yakınlarında cama benzer partiküller ve erimiş kayalar bulmuşlardır. Bu kayaların erime sebebi atomik bir patlama olabileceği söylenmektedir. Atlantis'in 9. enerji noktası Orta Avustralya'da Alice Springs'in yakınlarındadır. Cezayir'in Sahra Çölü'nde bir zamanlar esrarengiz bir ırkın buraya yerleştiği ve düşman çevreden kaçmak için mağaralara sığındığı söylenir. Bahsedilen bu mağaralarda binlerce kaya resmi bulunmaktadır. Resimler arasında Afrika filleri, zürafalar, su aygırları, atlar, antiloplar gibi hayvanlar vardır. Çizilen insan figürlerinin bazılarının üstündeki giysiler günümüz insanlarını andırmaktadır. Bazı şekillerde geniş balon gibi yuvarlak kafalar vardır. Bazı insanlar havada uçar gibi yatay bir şekilde çizilmiştir. Bu resimler duvara çok canlı resmedilmiştir. Burada ilginç olan nokta ise bu resimler tarih öncesi çağlardan kalmaydı ve dünyanın en büyük çölünün merkezindeki mağaralarda bulunmuştu. Tasilli olarak adlandırılan bu yer Atlantis'in 10. enerji noktasıdır. İngiltere ve Avustralya gibi Rusya'da da taş anıtlar bulunmaktadır. Tarih öncesi Rusya, Atlantis'in 11. enerji noktasıdır. Bunlar eski Rus megalitleridir. Tarih öncesi zamanlarda tonlarca ağırlıktaki taşlar kesilerek bir araya taşınmış ve oluşturulmuştur. Güney Amerika kıtasında bulunan Brezilya, dünyanın en az keşfedilen yerleri arasında bulunmaktadır. Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar Brezilya'da bulunmaktadır. Bu ormanlar insan eli değmemiş ve balta girmemiş ormanlardır. İçerisinde sayılamayacak kadar çok canlı yaşamaktadır. Hatta dış dünyayla bağlantısı olmayan birçok yerli kabilesi halen Amazon ormanlarında ilkel şartlarda yaşamlarını sürdürmektedir. Ayrıca Amazon'un kıtada kapladığı alan ise oldukça fazladır. Dolayısıyla halen birçok gizemi içerisinde barındırmakta ve yeni keşifleri beklemektedir. Bugün bile insan eli değmemiş bu ormanda
günümüze yakın bir tarihte eski yollar ve köprüler bulunmuştur. Sonrasında ise Brezilya'nın güneyinde arkeologlar bir enerji şebekesinin kalıntılarını buldular. Atlantis'in 12. enerji noktası Brezilya'da bulunmaktadır. Bahsetmiş olduğum bu 12 farklı yerin bir kısmını muhtemelen daha önceden hiç duymamışsınızdır. Ne kadar ilginç ve merak uyandırıcı olsalar da insanlar tarafından bu yerler pek bilinmemektedir. Hepsi birbirinden farklı noktalarda adeta dünyayı çevrelemektedirler. Tarihin en önemli bilim insanlarından biri Tesla'dır. Tesla'nın buluşlarının önemi ölümünden sonra fark edilebilmiştir. Tesla zamanında global enerji şebekesi için kablosuz elektrik akımı yayan 9 güçlü aktarıcı kule tasarlamıştı. Tesla bu tasarımında anlatmış olduğum Atlantis'in enerji şebeke sistemini örnek almıştı. Ne yazık ki insanoğlu Tesla'nın buluşlarının önemini ve kıymetini bilemedi.